Mükemmel bir giriş yaptık Amman'a. Hayat sessiz sakin Mısır'dan sonra. Stadel var şu tarafta. Güzel güzel görülmesi gereken bir yer kesinlikle. Dolar yaklaşık 71 dinar kadar yapıyor. Turkish. Wow olmuyorsun yani. Olmuyorsun ama manzarası Manzarası gayet güzel yani. Pek bir şey yok yani. Şemsiyeler falan asmışlar Belki akşam sokaklara. canlı olur. Hasret kaldım. Şöyle bak 2 gün holi mekanlardan uzak kaldım. Nasıl? Bir daha ver. Fena değil gibi. Bir daha. Evet, Amman'dan herkese merhabalar. Mükemmel bir giriş yaptık Amman'a. Çok enteresan şeyler geldi başımıza. Ya ben internetten araştırdığım kadarıyla buraya Jordan Pass gerekiyor. Yani bir vize almanız gerekiyor. Jordan Pass dediği şey hem Ürdün vizesi, aynı zamanda bu turistik alanları ziyaret etmek için tüm biletlerin dahil olduğu bir kart gibi bir şey. Yaklaşık 75 dinar falandı. 100 dolara yakın yani. İskenderiye'den uçağa atladık geldik buraya. Beklediğimizden çabuk geldik zaten. Evet. 1,5 saat falan, 1 saat 45 dakika gösteriyordu. Biz yani 1 saatte falan indik herhalde. Temiz bir uçuştu. İndiğimiz gibi pasaport kontrole geçtik. Pasaport kontrolde ilk polis dedi ki, yani biz hem Jordan Pass'i açtık telefondan hem pasaportları verdik. Türk olduğumuzu görünce dedi ki niye Jordan Pass aldınız dedi. Vizeye ihtiyacınız yok dedi. Aynen. Türklerin vizeye ihtiyacı yokmuş burada abi. Daha Yani pahalıya geliyor Jordan. maalesef Jordan Pass'e iyi para verdik yani. Evet. 100 dolara yakın para verdik zamanında. 2800-3000 liraya. 40 dolara bunun şey. Yani 40 dolara vize zaten girişte Aynen. yazıyor. Yani 40 dinar, özür dilerim, Evet. dolar değil, 40 dinar normalde Avrupalı turistlerden vize parası alıyorlar. Polis çok net bir şekilde dedi ki Türklere vizeye ihtiyaç yok dedi. Aynı şekilde Ürdün vatandaşlarının da Türkiye'de vizeye ihtiyacı olmuyormuş. Karşılıklı bir anlaşma varmış. Ya ben emin olamadım. İkinci pasaport kontrolünde de tekrardan sordum başka bir polise. Aynı şeyi söyledi. Yani maalesef Jordan Pass'i boşu boşuna almış olduk biraz. Bu Muhammed'le tanışmıştık Giza'dan İskenderiye'ye geçerken. Ürdün'de bir arkadaşı olduğundan bahsetmişti. Onun numarasını aldım ben. Onunla biraz konuştuk yolda gelmeden önce WhatsApp'tan. Taksilerin 35 dinara falan götürdüğünü söyledi havalimanından şehir merkezine. Yani 45 dakika, 1 saate yakın bir yol burası. Çok şehrin merkezine değil havalimanı. Ayrıca internetten hemen bakmıştım. Shuttle otobüsleri var. Yani 3,5-4 dinara falan şehrin bir noktasına kadar götürüyor ama tam merkezi değil orası da. Oradan da yine taksiye binmeniz gerekiyor. Biz burada araba kiralamıştık 4 gece için. 4 günlük yani. Petra'ya geçeceğiz. Oradan da Vadurum'a geçeceğiz. 4 günlük zaten arabayı kiralamıştık. Bir soralım dedik Avis'e, yani ne kadar daha ekstra ücreti talep edecekler bizden 2 gün için daha. Yani bir bu gece kalacağız Amman'da, bir de yarın gece. Aynen. Aynı fiyatı teklif ediyoruz. Yani biz aynen 80 dinara tutmuştuk. Yaklaşık o civarda bir şey tuttuğumuzda gecelik 20 dinara geliyordu günlüğü. Yani tuttuğumuz fiyatı söyledik. Yaklaşık 20 dinardı dedik. Adam dedi ki aynı fiyattan size bir üst segment araç verebilirim dedi günlük. Biz de okey dedik yani. 35 dinar taksiye para vereceğimize tek yön. Çünkü bir daha şehir merkezinden havalimanına gelmemiz gerekecekti aracı almak için. Aracı çünkü buraya bırakacağız. 2 gün daha ekstradan aracı tuttuk. Günlük 20 dinara ekstra verdik. Arabayı aldık. Hat işini de hallettik havalimanında. Hatlar 2 dakika sonra bağlandı. Çok 2 dakika sonra bağlandı. Mısır'daki Mısır'da ama. bir gün sürdü ya gerçekten. Mısır'da bir günde açılmıştı. Bayağı beklemiştik. Evet. Ama fiyat olarak da burası daha pahalı, bayağı pahalı yani. 22 dolar verdik. Bir haftalık 20 GB internet, uluslararası arama yok. 22 dolar da en ucuz. Orange'dan aldık hattı da. Yani burada bildiğim kadarıyla kur sabit ama çok ufak miktarlarda oynuyor. O ufak miktarlarda insanlara çok geliyor burada. Evet. Yani Türkiye'deki gibi Bizim değil. eski halimiz diyelim. Evet aynen bizim eski yani 0,71 civarında bir şey. Yani 100 dolar 71 dinar civarında bir şey yapıyor. Para birimleri bayağı pahalı burada. Hani biz 70'ten bozduk. 1 dinar fark ediyor. O da yani 40 lira falan herhalde. 40 TL'ye denk geliyor diye tahmin ediyorum. 50'şer dolar bozdurduk. Aracı aldık. Araç da temiz gayet. İsmetçim sağ olsun şimdi bizi şehir merkezine götürüyor. Amman'a gidiyoruz. Karanlık bir Amman gecesi. Karanlık bir Amman gecesinden selamlar herkese. Bekler kapatılmış. Evet geldik. Otele yerleştik. Dışarı çıktık bir şeyler yemeye. Otelde güzel karşıladılar bizi. Bayağı genç ufak bir kız vardı. Sempatik bir giriş yaptı sağ olsun, bayağı yardımcı oldu. Yemek yedik. Şimdi akşamleyin bir turluyoruz dışarıda. Bayağı sessiz sakin Mısır'dan sonra. Akşam diye mi böyle bilmiyorum ama bayağı huzur verici yani, değil mi İsmet? Ne diyorsun? Korna yok, hiçbir şey yok yani. Mısır'dan sonra iyi geldi diyebiliriz. Yemeği yedik, şimdi ufaktan bir tur atıyoruz şehir merkezine doğru. Birçok yer kapanmış ama birkaç tane açık yer var. Bir ufak akşam yürüyüşü yapıp günü noktalamak için otele döneceğiz artık. Evet, serin bir Amman sabahından herkese merhabalar. Kahvaltımızı yaptık, otelden ayrıldık. Almidan
Otel diye bir yerde kalıyoruz. Şehir merkezine çok yakın. Aracı da hemen şehrin otelin önüne park ettik. Kahvaltımızı yaptık. Hemen 15-20 metre mesafede Antik Roma Tiyatrosu var. İlk önce bir oraya gideceğiz. Hava kapalı bugün Amman'da. Muhtemelen yağmur yağacak. Öyle gözüküyor. Çok yağmura yakalanmazsak iyi olur ama bakalım yakalanmadan gezebilecek miyiz? Yağmuru bence müzeye tutturalım kanka. Yağmuru müzeye denk getirebilirsek iyi olacak. Aynen öğlene doğru sağanak yağmur gözüküyor ama kaldığımız yerdeki insanlar gayet iyi. Kaldığımız yer de güzel yani. Konum olarak çok iyi. Hemen şehir merkezinin dibinde. Şimdi önce antik tiyatroya gezeceğiz. Daha sonrasında bir kale var tepede hemen şurada. Hemen Roma Tiyatrosu dibimizde. Yukarısı da kale. Şehir merkezi de hemen şu tarafta olduğunu söylediler. 15-20 dakika yürüme mesafesinde. Bayağı sessiz, sakin, güzel bir şehire benziyor ama çok büyük değil anladığım kadarıyla. Dün akşam bir yemek yedik. Geç gelmiştik zaten buraya. Ondan sonra yattık, dinlendik. Bugün güne erken başladık yine. İlk durak Roma Antik Tiyatrosu olacak. Ürdün zamanı uzun dönem Memlüklerin kontrolünde kalmış. Daha sonrasında 1500'lü yıllardan sonra Osmanlı'nın himayesine giriyor. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı himayesinde kalıyor. Daha sonrasında Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedince İngiltere mandasına giriyor ve bir emirlik halini alıyor. Ürdün Emirliği deniyor buna. Kral Hüseyin herhalde buraya ilk defa emirlik haline getiriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Haşimi Krallığı adını alıyor ve bağımsızlığını ilan ediyor. Monarşiyle yönetiliyormuş ülke. Kral Hüseyin'den sonra 1. Abdullah başa geliyor. Ancak o İngiliz himayesine baş kaldırıyor birazcık. İngilizlerle aykırı hareket etmeye başlayınca öldürülüyor bildiğim kadarıyla. Ve 6 gün savaşları var. O savaşlara kadar Kudüs'ü kontrol ediyorlarmış ama o savaşlardan sonra kontrolü kaybediyorlar. İsrail'le de barış anlaşması sağlayan ikinci Arap ülkesiymiş. Aşırı bir kalabalık yok. Yani biraz savaşın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Turizmin azalmasında. Şimdi buradan sonra hemen şu karşıda Stadel var şu tarafta. Tepeden şehre güzel bir manzarası var. Oraya tırmanacağız. Çarşısını gezeceğiz. Birkaç tane müzesi var. Müzelerini ziyaret edeceğiz. Güzel. Tiyatrodaki eko güzeldi. Trafik olmasa güzel, daha iyi olur. Aynen. Biraz şehrin trafiği olduğu için çok... Kırarsam oradan birazcık şey kırarım ama Romalılardan kırmam yani. Romalılardan asla. İsmet Romalılara bayılıyor ya. Kesinlikle. Roma İmparatorluğu'nu ne kadar düşünüyorsun diye sorarsan aklımda hiçbir zaman çıkmıyor. Her zaman Sürekli Roma'yı düşünüyor. sürekli Roma'yı düşünüyorum yani. Gerçekten öyle. Para bozdurma işini de hallettik. Burada exchange ofisler var. Döviz büroları yan yana bir sürü şehir merkezinde. Hepsinde kur aynı. Kur sabit burada. 0.70-95'ten dolar alıyorlar. Yani 100 dolar yaklaşık 71 dinar kadar yapıyor. Turkish. Alacak bir şey mi? Yok. Bayağı Türk ürünleri var burada. Ya Mısır'dan daha fazla var herhalde değil mi? Evet. Orada çok iyi Yani bir Türkiye ile pazar bence alakalı. Türkiye için. Aynen güzel bir pazar yapmışlar burayı. Para bayağı pahalı burada İsmet ama yeme içme ucuz gibi ya değil mi? Kanka yani 2,5-3 liraya falan Jordan dönerek karnını doyuruyorsun. Evet yani dün akşam Jordan ne kadar yapıyor işte?
100 lira falan. 80-90 lira falan yapsın. Yok 100 lira falan yapıyor. Yani. 100 lira falan yapıyor herhalde ya. Gayet normal yani. Türkiye'ye göre de uygun aslında baktığında. Gayet Türkiye'den daha uygun. Yani buralar hep pahalı diye gelemiyoruz ama baktığında dinar pahalı bir para birimi ama Yemek bir şey olarak para birimleri yani şey olarak yani dün akşam yemek yemeye gittik. 2,5 dinara kişi başı karnımızı doyurduk yani. Ya dolar mı? Çarşı pazar turu attık. Şimdi burada kale varmış. Siteden. Oraya çıkıyoruz. Yokuş yukarı. Tepede bir yer. İsmet navigasyonluk yapıyor. Ben de ağır ağır onu takip ediyorum. Tırmana gidiyoruz. Yürü yavrum yürü. Manzara çok iyi değil mi? Yani daha çok dolaşmadık ama birçok insan İngilizce konuşuyor. Sokaklardaki tezgahtarlar, satıcılar bile İngilizce biliyorlar yani. Çarşı pazarda çok fazla konfeksiyon ayakkabı ürünleri satışı var. Başka şeyler de var tabi de. Biraz Eminönü'nü, Tahtakale'yi andırdı bana. Tepeye geldik. Bu Ürdün ilk kurulduğu dönemlerde İstanbul gibi 7 tepeymiş. Her yer yokuş bayır. Şehir genişledikçe 17 tepeye dönüşmüş artık. Her yerlerde bayırlar, tepeler var. Burada da manzara. Hemen arkada devasa bir Ürdün bayrağı var. Bina yapıları falan hep tek tip. Yani aynı renklere boyamışlar gibi sanki dış boyalarını, sıvalarını. Hepsi sarımtırak duruyor. Valla şehri güzel bir doku katmış. Şurada free information var. Like a butterfly. They put like metal in here, so you can attach it like a butterfly. So yeah, the wedge is in here. Saraya geldik. Ya şey Sitedele güzel. geldik. Sizler için yüksek bir tepedesin. Etrafta 17 tane tepe var. Evet. Evlerle dolu. Her yer ev dolu. Her yer ev. Ama farklı güzel bir ambiyansı var gerçekten. Tam böyle hepsinin ortasında gibi hissettiriyor ama değilsin. Uzakta gördüğün gökdelenler falan var şurada bu tepenin evet. arkasında. Ama ev yapıları şey ya. Yani tek tip duruyor evler. Dışları falan hep aynı tarz yapılmış. Boya badanaları da öyle hep sarımtırak duruyor. Garip garip renkler yok yani. Ne diyorsun Karışık buna? ama. Ha? Ne dersin bilmiyorum buna. Ben çöl mimarisi diyorum. Çöl mimarisi. Ve çöl mimarisi adını koyuyor buraya. Her gün şehri falan diyorlar buraya. Onu Evet. da öğreneceğim, okuyacağım. Ben de aşağıda. Yani her yere bir şey vermişler. Sonra Gördüm. her film kalmış. Yok şaka yapıyorum bari. Her karakter, her tanrıya bir şehir vermişler. Burası da Herkül'e mi kalmış? Bilmiyorum ama. Kimin oğlu diyordun Herkül? Zeus. Zeus'un oğlu Herkül'ün tapınağına geldik. Hatta şehrine mi? Öyle biliyorum. Şehri diyelim aynen. Aman. Kaç veriyorsun puan olarak Sitedele? Güzel ya. 10 üzerinden mi? 100 üzerinden. 100 üzerinden. 100 üzerinden. 85 veririm. 85 mi? Evet. Niye öyle ya? Çok fazla ama yarattı olmadım. Wow olmuyorsun yani. ha? Olmuyorsun ama manzarası falan Manzarası güzel. gayet güzel Yani aynen. kendine has bir şey olduğu için her türlü 8 üzerinden hak ediyor bence. Şehrin böyle ortasında, şehir merkezinin ortasında bir tepedesiniz. Evet. Etrafınız her yer tepe. Evet, müzeye geçmeden önce Rainbow Street diye bir yer var burada. Kafeler Caddesi gibi bir yer herhalde değil mi İsmet? Sanırım. Diyebilir misin? Bayağı canlı, her yerde kafeler, restoranlar var. Şöyle bir tur atalım dedik. Müzeye de yakınız zaten buradan. Kaleden indik, buraya geldik. Biraz turlayacağız burada. Ondan sonra müzeye geçeceğiz. Burası garip ya. Çok sessiz, sakin, huzurlu, güzel bir yer yani. Kesinlikle. Hiç insan yok. Arabaların bile sesi çıkıyor. Arabaların bile sesi çıkmıyor. Hep elektrikli, hibrit araçlar. Yani savaştan dolayı mı böyle bilmiyorum ama bayağı sessiz, sakin, çok az turist var. Bayağı az turist var. Beklediğinden çok daha az. Bayağı boş yani sokaklar. Ama bizi güzel yani, bize kalmış. Aman bize kalmış diyebiliriz. Güzel Değil mi? güzel. Evet. Sessiz, sakin, kalabalık değil. Huzurlu caddeler. Evet, keyifli. Rainbow Street'i turladık. Bir şey yok. Yani Öyle wow değil yani. Ya wow değil, pek bir şey yok yani. Şemsiyeler falan asmışlar Belki akşam sokaklara. canlı olur şey olur Akşam ama yani belki. kafe kültürü. Normal Evet. kafe kültürü yani her Normal. yerde olan bir şey. Kafe, restoran. Evet, müzeye gittik ama müze maalesef salı günleri kapalıymış. İsmet üzüldü bayağı. Giremedik.
Bodrum'dan dönüşte biraz vaktimiz olacak. Belki dönüşte şansımızı deneriz. Maalesef şu an giremedik. Bayağı çarşı pazar gezdik. Çarşı pazarı bayağı güzel. Canlı, hareketli. Aradığınız her şey var yani. Küçük, şirin bir yer. Şimdi bir hostele geçeceğiz. Ceraş diye bir yer var. Buraya arabayla 1 saat falan sürüyor herhalde. Oraya yetişebilecek miyiz? Oraya bakacağız. Yetişebilirsek oraya gideceğiz. Umarım yağmur yağmaz. Ya sen bilmiyorum. Yağarsa sıkıntı. Yani 1 saat falan gösteriyor arabayla Amman'dan Ceraş'a gitmeniz. Antik bir Roma kentiymiş Ceraş. Bayağı büyük olduğu söyleniyor. Otelde konakladığımız yerdeki arkadaş sağ olsun yardımcı oldu. Birisini aradı, saat kaçta kapandığını öğrendi. İnternette yani sitede 4'te kapanıyor gözüküyor. Kasım ayında. Aradı konuştu, yani 5 gibi bilet ofisi kapanıyormuş. 6'da alanı kapatıyorlarmış. Gün batımına kadar açıkmış. Yani biz 3.30 gibi falan çıktık herhalde. 4.30 gibi orada olacağız diye tahmin ediyorum. Güzel bir yer. Evet, mükemmel bir giriş. Ceraş'a geldik. Güzel bir giriş oldu. 1,5 saat falan vaktimiz var. Bayağı büyük diyorlar içeride. Güzel İçerisi ya. için. Valla hasret kaldım. Şöyle bak 2 gün holi mekanlardan uzak kaldım. Holy mekanlardan uzak kalamıyor İsmet maalesef. Demeye başladım ya, gerçekten. Fenalaşıyor. Bu iyi geldi. Bu iyi geldi. Giriş çok iyi, muhteşem bir yere benziyor. Aa, burası ne şöyle? Ha burası hipodrom. Hipodrom mu? Evet. Hemen At tanıdın. yarışlarının olduğu yer. Burası hipodrom abi. İsmet Aa, hemen çok iyi hipodromu tanıdı. Hemen. Kanka at yarışı ganyan. Ganyan her türlü. Çok iyi. Aa, çok iyiymiş harbiden burası. Allah çok iyi. 500 metre yapılıyor herhalde burada. Çok güzelmiş. Evet doğru, buraya okumuştum. Bak tribünleri de var. Şunlar mı? İşte yandakiler zamanla yakılmış. Ha. Burası böyle hipodrom. Bir şey kalmamıştır artık. Evet, onlar şekillendi. Hepsini göreceğim diyorsun ha? Evet bak demişler. Size ilgili bir exhibit. Geçemedik. Oo güzel. Tamam buna. Şu yukarılara gidelim. Şu yukarı gidip buraya gidelim. Buraya gidelim. Yani İsmet Helenistik dönemi aşığı olarak Heh. bize şimdi bilgi verecek burayla alakalı. Gezerken bilgi verin. Gezerken Aynen. Şu an forumdayız. forumdayız. Giriş ya. yaptık. Giriş kapısından güneyden girdik. Pazar yeri mi burası? Son pazardan geçtik. Ha. Aynen. Forum. Bilmiyorum forum ne. Forum. Burası forum olarak nitelendirilmiş. Forum olarak. Oval bir forum. 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 Aynen. 56 tane dikili taş var. Tapınağa doğru gidiyoruz mu? Aynen kuzey tarafına doğru ilerliyoruz. Yolda bakalım. Bir çeşme göreceğiz. Yolun sonunda bir Artemis tapınağı zaten olmazsa olmazımız. Tapınak olmadan olmuyor Antik zaten. kentlerde olmuyor. Artemis tapınağı olması lazım. Tanrıçanın adı neydi? Artemis tapınağı işte ya. Artemis. Aha. Ver bakalım Beko. Bir daha. Nasıl? Bir daha ver. Güzel mi? Fena değil gibi. Bir daha. Ben de Gayet iyi. çıldırıyor artık. Okey güzel.
Çok da vaktimiz kalmadı. Bakabilirsek bir tiyatroya bakacağız. Oraya bir yaklaşalım. Bir saatimize bakalım. Ona Aynen. göre değerlendiririz ama kesinlikle girilmesi gereken bir yer. Kesinlikle gelinmesi Aynen. gerekiyor. Ben bu kadarını Cerrah. beklemiyordum. Bu kadar iyi Ben de bu kadar beklemiyordum. Çok iyi olduğunu söylüyorlardı da. Bayağı iyi çıktı ya gerçekten. Orta Doğu'nun Pompei'si ha. Evet. Cerrah.